Merhaba YouTube ailem. Bugün ne yapıyoruz? Bugün gördüğünüz gibi kuşlarımız canavar gibi, ama bugün ejder meyvesiyle ilgili olarak bir şeyler göstermek istiyorum. Çünkü arkadaşlar, ejder meyvesi olayı başlı başına önemli bir konu. Kahraman Dural, Aziz Aktağ kardeşim bana özellikle ejder meyveleri ne oldu diye soruyorlardı. İsterseniz hep birlikte gidip ejder meyvelerini tek tek sizlere göstereyim. Neler yaptık, nasıl bir çalışma yaptık. Ona göre sizlerle birlikte ejder meyvesi hakkında bayağı bir bilgi alalım. Önce şu güvercinlerimize bir ıslık çalalım. Görüyor musunuz dostlar? İstersen biraz daha yaklaş kamerayı. Benim boncuklarım artık yavaş yavaş giriş yerine alışmaya başladılar. Yakında Mustafa Kaplan kardeşimin söylediği gibi, hocam uzaktan ne zaman bırakacaksın? Ona göre dostlar yavaş yavaş bunları alıştırmış bulunmaktayız. Bu arada isterseniz size arkadaki yazlık yerin son durumunu göstereyim. Çünkü bu konuda bayağı bir sosyal anlamda tatlı bir linç yedim. Onun için hemen düzelttim. Şöyle bir gelelim bakalım. Bu arada küçük kameraman Çeyrek Porsiyon Efe bana kamera konusunda yardımcı oluyor. Bugün ödevlerini yaptı. Sağ olsun. Şimdi de şöyle yaklaşalım. Hafiften şöyle gösterelim. Bakın, delik yeri tuğlayla iyice kapattım. Bir tek sıvamak kaldı geriye. Süzgeç gibi oldu. İçinden belki farenin kuyruğu geçer ama geri kalan hiçbir şey geçemez. Çünkü her taraf arkadaşlar taşla, parçacıklarla sıkıştırdım. Hadi hep birlikte gidelim, sizlere ejder meyvesini göstereyim. Evet dostlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ejder meyvesinin bulunduğu merkeze geldik. Şöyle, burası anaç merkezi, yani üretim merkezimizdi. Dikkat ederseniz yanımızda bir sürü güzel gelincik var. Niye? Çünkü burası çok ciddi anlamda yağmur aldı. Yağmur alınca da artık otlar aşırı şekilde büyüdü. Bunların büyüme sebebi de bu çürümüş naylonlar. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Bakın, bu naylonların üzeri kapalı olduğu için, yani bu naylonlar burada kapalı olduğu için bu bitkilerin kökleri aşırı şekilde beslenerek serin kaldılar ve soğuk vurmadı bunları. Diğer taraflarda hiç doğru düzgün gelincik yokken burayı gelincik bastı. Fotoğraflar için süper aslında, bu gelin damat için eşi bulunmaz bir ortam. Ama neyse, işin şaka kısmı bir yana, ben size burada neler yaptığımızı göstereyim. Şöyle gelelim. Bakın arkadaşlar, burada ejder meyvelerin fidanları. Bunlar kıştan geriye kalanlar. Böyle dikkat ederseniz bazı yerlerde şöyle yeşil, daha yeşil. Bunlar yeni filizleri. Bu filizler arkadaşlar dikenlerden oluşuyor. Bu köşedeki dikenler var ya, onlar buna dönüşüyor. Hatta onun daha küçüğü. Burada gördüğünüz gibi boncuklar buradan tek tek patlıyor. Tomurcuk diyelim, bakın gördüğünüz gibi. Ondan sonra da şöyle yan tarafta bunların hepsi birer dal oluyor. Dikenlerin iki tane şeyi var, yolu var. Ya bu dikenler dal olacaklar ya da meyve olacaklar. Dolayısıyla bakın, burada bir tane daha size örnek vermek gerekirse, eyvah bastım, yanlışlıkla bastım. Bu tomurcuk gördüğünüz gibi hemen dala dönüşmüş bile. Bunlar arsız bir bitki. Bakın, bu çok yıllık bir bitki. İçindeki odunsu gövdeyi görüyor musunuz? Bu bitkilerde en önemli şey aslında gövdenin olabildiğince kalın olması. O zaman meyve vermeye başlıyor demektir. Şimdi ben sizlere birkaç tane böyle çok yıllık bitki, ortadaki odunsu kısmı göstermek istiyorum. Ve aynı zamanda bakın, daha önceden bak, buradaki küçücük tomurcuk dala dönüşüyor. Bunun gibi olacak. Açık yeşil olduğunda sağlıklı, bakın şurada da bir tane var, sağlıklı bireyler yetiştirmeye başlamış. Bu dalları mesela ben bunu buradan kesip toprağa gömsem hemen tomurcuklanmaya başlayacak. Normalde buranın otu hiç hoş değil. Ama dikkat ederseniz her tarafı ot basmış. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın, şöyle şuraya da göstereyim. Burası resmen iyice çoğalmışlar. Yani bitkilerin çoğalmasındaki hızı görüyor musunuz?
Ve bunlarla uğraşırken de ömrümüzden ömür gidiyor. Biraz önceki bakın tomurcuğu görüyorsunuz. Tomurcuk bu hale gelmiş. Tomurcuklar. Belki de bu yıl meyve bile yiyebiliriz. Aslında meyve oluşmuş olsa hepinize çekilişle diyelim. Çünkü düşünsenize 14.600 abonemiz var. Hatta 14.630. Biraz önce baktım. 30 abonemiz varken hepimize birden meyve yetişmeyebilir ama bir çekiliş yaparız dostlar. İçimizden şanslı olanlara meyve gönderebiliriz. Neden olmasın? Çünkü biz neyiz? Büyük bir aileyiz. Burada size göstermek istediğim çok yıllık bir tane ejder meyvesi var ki şöyle göstereyim. Bakın bu çok yıllık. Kalınlığını görüyor musunuz? Çok ciddi anlamda büyümüş. Bir de kolunu görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ejder meyvesinin dibinden mesela bu kolun kendi uzantıları bazen 2 metreyi bulabiliyor. Bakın şu da harika yetişkin bir fide şeklinde. Şuradan kes direkt dik. Şuradan kes direkt dik. Arsız bir bitki. Ama bakın arkadaşlar bunu alayım, çoğaltayım, meyvesini yiyeyim diye bir şey yok. Bunu sera yapmadan bu iş olmaz. Ben bunu çok uğraşarak öğrendim. Size bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Hani her ne kadar bu meyve hakkında ne yapacağımı tam olarak bilmiyorum ama ne yapmayacağımı çok iyi öğrendim. Bu benim için güzel bir tecrübeydi. Bunların çoğunu ne yaptık arkadaşlar? Gelin size göstereyim. Bu şekilde biriktirdik. Niye? Çünkü arkadaşlar bunları ilerideki seramıza taşımaya başladık. Şimdi birazdan oraya gideceğiz ve sizlere neler yaptığımızı daha ayrıntıya giderek göstereceğiz. Bakın arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz bitki çok yıllık. Nereden baksanız 2 senelik. Yani normal şartlar altında bu kadar büyümez. Çünkü 1 yıllık bitkinin kalınlığı en fazla bu kadar. 3 yıllık bitkinin kalınlığı ise bu kadar. Görüyorsunuz değil mi? Siz asıl bunu ekeceksiniz ki meyve alabilirsiniz. Şimdi bakın burada 1 ay kalsın hiçbir şey olmuyor. Ha benden çok iyi bu işten anlayanlar vardır. O ayrı mesele. Ben onlarla ilgili herhangi bir yorum yapamam. Ama şu anki şartlarda ben tecrübemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar köklenmelerini. Biz bunu zamanında kesmişiz, dikmişiz. Bu şekilde odunsu bir gövde haline gelmiş. Bunu tekrar taşıyacağız. Hani kurumuş gibi gözükse de kaktüs gillerden olduğu için çok güzel büyüyebiliyor. Hani hiç korkmayın. Kurudu, kaldı, içeride kaldı, dışarıda kaldı, parçalandı. Çok arsız. Hadi hep birlikte bu bitkileri diktiğimiz yere doğru yavaş yavaş gidelim. Dostlar biraz rüzgar var ama siz onu artık görmezden gelirseniz sevinirim. Çünkü rüzgarla kavga etmeye başladım ya. Anlaşılmamaktan çok korkuyorum. Biraz önce size gösterdiğim o 3-4 yıllık bitki diyordum ya. Onu da getirdim size örnek olarak. Bakın şöyle bir bakabilir misiniz? Burayı suladım güzelce. Karık mı diyorlar, böyle bir bent yaptım. Buraya normal hiçbir şey yapmaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle bastırın iyice. Bakın diktim. Normalde böyle yapmıyorum. Ne yapıyorum? Dibini eşiyorum. Eştikten sonra gübreyle toprağa karıştırıp direkt bunu ekiyorum. Ektikten sonra da suyu veriyorum. Biraz önce 2 tane köstebek yuvası çıktı. Benim onları sularken bayağı zorlandığımı görseniz halime acırdınız yani. Motorla yaklaşık olarak 100 metre ileriden su getiriyorum. Bak şurada. Ondan sonra azıcık su geliyor. Suyu da köstebeğe veriyorum. Bu yerin altında komple su var zaten. Neyse dostlar, bakın gördüğünüz gibi bu bitkiler ne olacak biliyor musunuz? Büyüyecek. Şuradaki dikenler dal olacak. Buraya sarılacak. Ondan sonra arkadaşlar meyvelerimiz olacak. Ve o meyveleri hep birlikte tüketeceğiz. Neden? Biz bir aileyiz. Bu arada arkadaşlar kuşlar ve yani güvercinlerle ilgili olarak yavaş yavaş kendime güvenim geldi. Uzaktan salmalara da başlayacağız. Önce 1, 1,5, 2, 5 artık ne kadar olursa. Asıl yapmak istediğim şey şu. Ege'ye vereceğim, biliyorsunuz Kadirli de okuyor, yatılı okuduğu için. Ben güvercinleri vereceğim ona, götürecek.
okuldan bırakacak. Eğer buraya geldiyse artık işi çözdük demektir. Bir de arkadaşlar İbrahim hocamla var ya, şu bisikletli rehber. Onunla challenge yapmak istiyorum. Aslında kışkırtma yapsam hiç fena olmaz. Onun damından aslında benim bu alıştırdığım güvercinleri döksek, İbrahim hocamla dökme yapsak sizce nasıl olur? Neyse dostlar, rüzgar varsa biz konuşmamıza ileride devam edelim. Yalnız şöyle biraz daha birkaç şey daha göstermek istiyorum sizlere. Bakın arkadaşlar, böyle gördüğünüz gibi bitkileri biz bu şekilde yaptık. Acemiyiz ya da profesyoneliz demiyoruz. İçimizden geldiği gibi yaptık arkadaşlar. 2 sıra halinde bu beton direklerin yanına dikmeye başladık. Her bitki arası ortalama 40 santimetre olmakla birlikte hem çift sıra olacak hem de fazlasıyla, yani sağlı sollu olacak. Bir de arkadaşlar acemiliğimize denk gelen bir şey daha var. Bakın gördüğünüz gibi şuraları ot basmış. Neden? Bu benim acemiliğime geldi. Buralara o harık yapamadım, ark yapamadım ya da gölet yapamadım. Şuraya bak. Konya Ovası moduna döndü ya. Hani bazı reklamlarda görüyorduk ya, toprak yarık yarık. Suyu düzgün kullanalım. Kullanamadık. Biraz acemiydim bu konuda. Kusura bakmayın. Sizlere iyi örnek olamadım. Bazı bitkiler sararmaya başlamış. İstediğimin dışında. Bir de arkadaşlar bakın, manşlama denilen bir şey öğrendim. Bunu da bu Solmera çiftliğinden öğrendim. Arkadaşlar YouTube benim için gerçekten önemli bir mecra olmuş. Bu bitkilerin altına doğradığım, bu topladığım yoncayı, hani bu yabani yonca var ya, 3 gül dedikleri, tree rose mu diyorlar, bir şey söylüyorlar da ben tam bilmiyorum. Onu bitkilerin köküne sardım, böyle kundakladım. Altında yaprak çıkmıyor ya, pardon, yabani ot çıkmıyor. Yabani otun çıkmaması demek beni de büyük bir dertten kurtarıyor anlamına geliyor. Hem serin tutuyor, hem nemli tutuyor, hem de otların çıkmasını engelliyor. Bakın, çok yıllık bir bitki maşallah, tosuncuk tosuncuk. Bunun yanındaki görmüş olduğunuz buradaki 2 tane bakın, küçük tomurcuk görüyorsunuz. Tomurcuk, hatta üstündeki dikenlerden de çıkmış. Yanındaki bir abileri var. Bir abi, 2 kardeş tomurcuk çıkmış. Bakın, bitkiler kendiliğinden kendisini göstermeye başladı bile. Şurada da görüyorsunuz. Buna da manşlama diyorlarmış arkadaşlar. Ben de yeni öğrendim. Dibine böyle ot parçacıkları, aynen benim güvercinlerin yuvası gibi doldurmaya manşlama. Hadi kültürümüze yeni bir şey daha eklemiş olduk. Arkadaşlar bakın, burası biraz düzensiz ve otlu oldu. Öbür taraf biraz daha profesyonel oldu. Kervan yolda dizilirmiş. Artık gide gide bir şey yapacağız artık. Bir hava çalınacak. Biz de ona göre ejder meyvelerini bu sezonun sonunda bu seranın üzerini kapatmadan bir an önce bitirmeyi ve meyvelerini toplamayı umuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi meyveler oluştuğu zaman sırada ilk kim var? Sizler varsınız. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Rüzgar daha fazla artmadan, sesler de yankılanmadan bizim bu videoyu burada bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, hepsinden önemlisi bu kadar uğraşın içerisinde o mükemmel, tatlı, olumlu ya da olumsuz eleştirilerinizi yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın.